Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bursa'nın meşhur süt helvası tarifini paylaşacağım. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Ama sadece önemli püf noktaları var. Onlara dikkat ederseniz aynı sonuca sizler de ulaşırsınız. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle sütünü hazırlamakla başlıyoruz. 6 su bardağı sütümü tencereme alıyorum ve üzerine 1 su bardağı şekerini ilave ettikten sonra kaynama noktasına gelecek kadar ısıtıyorum. Burası çok önemli. İlk etapta mikserle karıştırıyorum ki şekeri dibine çöküp de yanmasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sütüm kaynama noktasına geldi. Bu aşamadan sonra kenara alıyorum ve helvamızı kavurmaya geçiyoruz. Tencereme 200 gram tereyağını ekledikten sonra 3 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı nişasta da ekleyip unun ve nişastanın çiğ kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyoruz. Bu aşamada özellikle unumuzu ekledikten sonra çok çabuk dibine alacaktır. Bunu engellemek için de mutlaka ocağımızın orta ayarda olması gerekiyor. Daha önce videolara bir göz gezdirdim. Toplamda 1 su bardağı, hatta 1,5 su bardağı 1 litre süt için un kullanıyorlar. Hatta bir tanesini böyle dedim tam ölçülü olsun. Bir bakarak aynısını uyguladım. Ama inanın yani helvam ve o kadar malzemem ziyan oldu ki anlatamam size. Çok üzüldüm gerçekten. O yüzden bu sefer kendi göz kararımla yapmak istedim. Ve emin olun ki bu ölçüler tam tutuyor. Evet, 3 yemek kaşığı unumu ekleyip daha sonra 1 yemek kaşığı da nişastayı ekledikten sonra homojen bir şekilde mikserle karıştırıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Unumuzun burada kesinlikle topak topak olmaması gerekiyor. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, unum güzelce kavruldu. Kokusu çıktı. Bu aşamadan sonra sütümü böyle azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Burası çok önemli. Birden eklerseniz homojen bir şekilde karışması çok güç olacaktır. Bu arada ocağımın altını biraz daha kıstım bu aşamada. Evet, gördüğünüz gibi sütümün yarısını boşalttım. Böyle mıhlama kıvamında oldu ama bunu iyice bu şekilde, yani pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice unumu açacağım burada. Açtıktan sonra geri kalan sütümü ekliyorum. Ve tekrardan homojen bir şekilde güzelce karıştırıyorum. Bu tarifin en önemli püf noktası bu aşama arkadaşlar. Burada sabırlı bir şekilde helvamız muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi helvam gayet güzel istediğim kıvama geldi. Bu aşamadan sonra ocağımın altını tekrar orta dereceye getirdim ve helvamın kaynayana kadar tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırırken de 1 paket vanilya ekledim ve 1 çimdik tuz attım. Şimdi helvamızın burada kaynamasını bekliyoruz. Böyle küçük küçük kabarcıklar çıkardığı zaman anlayın ki kaynamaya başladı. Hemen kenara alıyoruz. Yani bildiğimiz muhallebi yaparken öyle pıt 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 göbek atmaları beklemeyeceğiz kesinlikle. Yoksa helvamızın dibi tutar. Helvayı ocaktan aldıktan sonra hemen uygun bir kaba süzdürerek boşaltıyoruz. Kap seçiminde de mutlaka ısıya dayanıklı, derin olmasını ve küçük olmasını tavsiye ederim. Ben evdeki en küçük borcamı kullandım. Bu boyutta gene küçük bir alüminyum tepsiniz varsa onda daha güzel olacaktır. Helvamızı tepsimize döktükten sonra yaklaşık yarım saat bekletiyoruz ki fırına vermeden önce üzerinin kabuk bağlaması gerekiyor. Burası çok önemli. Gördüğünüz gibi ben beklettikten sonra helvam gayet güzel istediğim kabuğu bağladı. Bu aşamadan sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırına gönderiyorum ve ızgara bölümüne alıp üzerinin bu rengi alana kadar kızarmasını sağlıyorum.
Şuraya bakın. Hala böyle sallanıyor. Jöle gibi titriyor. İnanın tam kıvamında oldu. Hem üstünün kızarmasıyla hem içinin kıvamıyla tam oldu. Emin olabilirsiniz. Şimdi sizin için hemen şöyle kesip tadına bakmak istiyorum. Of. Şuraya bakın. Oy 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 oy. Bunu böyle özellikle sıcak sıcak yemenizi tavsiye ediyorum ki gerçekte de öyle oluyor zaten. Özellikle kavrulmuş fındık ve tarçınla yemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli. Bismillahirrahmanirrahim. İnanın kıvamı böyle asla bir puding gibi değil, asla bir muhallebi gibi değil. Kesinlikle köpük köpük böyle muz kıvamında. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Hem şekeri, hem sütü, hem unun miktarı tam ölçülü, emin olabilirsiniz. Mutlaka bu şekilde yapın. Bu ölçülerle yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Gerçekten yemesi çok keyifli ve çok lezzetli bir tatlı. Harika. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte Bursa'nın meşhur süt helvasını yaptık. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Gerçekten tam ölçülü bir tarif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.